Sevgili dostlar, herkese merhaba. Frankfurt'tan günaydın diyerek sizlere merhaba demek istedim bugün. Zira geziniz, sıhhat bulunuz, Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere nasihati, tavsiyesi. Bu gece uyuduk, sabah uyandık. Bu sabah uyanamayanlar var. Öldüğünün farkında olmayanlar var. Bir de ayaktayken uyur gezer olanlar var. Nerede olduğunu, niçin olduğunu, neye yaradığını, kime nelere faydalı olacağını bir an bile hatırlamayanlar var. Kendini uykuda gibi yaşatan insanlar uykudayken nasıl hayallerini yaşayabilir ki? Bu mu doğru? Yoksa hayallerinin içinde yaşayan insanların yaşam pırıltıları mı doğru? Gece uyuyup rüyalarda kalmak mı manalı? Yoksa uyanıp hayalleri yaşamak mı daha manalı? Hayata nereden baktığımıza bağlı. Asırlardır insanlık yaşıyor. Yaşadığı yere duygu katan, orayı imar eden, yerleri, yolları, kenarları, kaldırımları, binaları imar ederken, gönüllerini imar etmeyi unutanlar, bedenlerini hoyratça kullananlar, gecenin gündüzünün dengesini kuramayanlar, geceyi bir elbise gibi Kur'an'ın tabiriyle görüp, onu üzerine örtüp, uyuyup, gündüz de rızkının peşinde akıllıca koşanlar mı, sabaha kadar eğlenip gündüz yatakta geçirenler mi? Hangisi daha zengin? Fakir gözüküp işe giden daha uzun süreli yaşıyor. Zengin zannedip gecesini gündüz gibi yaşayıp gündüzü uykuda yatakta geçirenler. Hayatı gecesi gündüz olmuş, gündüzü gece olmuş. İnsan olmak mı daha mantıklı? Her şeyi vaktinde yapan, azına kanaat getirip çoğu her geçen gün yakalayanlar mı? Çok zengin bir ailenin içerisinde doğabilirsiniz. Ama eğer yaşam planınızı doğru yapmazsanız, prensipleriniz yoksa her geçen gün erir gidersiniz. İmkanlarınız daraldığı için de hızlıca tükenip gidersiniz. Ama kendi öz sermayenizi gayret, sevgi ve aşkınızla büyütmeye başlarsanız, işte o zaman madde ve mana zenginliğini yavaş yavaş yakalarsınız. Tabii doğru insanlarla partner olup işi devam ettirmek, sevgi dolu, saygı dolu, herkese kazandırma ruhuyla çalışacak insanları bir araya getirerek onlarla yol alırsanız, holdinginiz küçük olsa bile kazancınız bol olur. Ama dünyanın en zengin filanca markası ve sahibi der, ama hayatını hoyratça yaşarken kendisi değil, size de kaybettirmeye başlarsa o doğru bir evlilik olmaz. Bu ticari evlilik. Bir de ailevi evlilik var ki o insanın gerçekten tam kader ayrım noktası. Kendini etrafındaki kızlarla eş tutup onlardan daha iyi olduğunu zannederek koca ya da hanımefendi adayı beğenmeyen modeller. Onlar da çok enteresanlar. Beni filancalar istedi, ben kimseye varmadım. Bunu herkes yaşadı. Ya da çok insan yaşıyor. Ama insan elindeki var olan değerlerinin bir başkası ile büyümesini hayal edebilir. Fakat siz kendinizi büyütmek istiyorsanız başkasını da büyütmeyi hayal etmelisiniz. İki insanın bir araya gelmesi sadece cinsi münasebet ya da evdeki giderlerin paylaşımı ya da hayatın içindeki zorlukların beraberce giderilmesi değildir. Hedef birliği olur, güzeldir. Mana birliği olur, güzeldir. Bunların ikisi birden varken bir de
gerçekten bir paylaşım söz konusu ise ve birbirini ezmeden, üzmeden, ileriye doğru götürme, cennete doğru yolculuğa çıkıp hayal etme eğer bizim gönlümüzde var ise işte bu dünyada başarmama şansı yoktur bu çiftin. Ama her şeyden şikayet. Gece geç geldi, gündüz geç gitti. Evde durmadı, çocuğa bakmadı. Anası böyle, babası böyle. Dünya güzeli olsan ne olacak ki? Dünyanın en yakışıklısı olsan ne olacak ki? Çok akıllı olabilirsin. Filanca okullardan mezun da olabilirsin. Filanca kıymetli ailenin evladı olabilirsin. Ama o ailen kıymetli. Sen kendini kıymetsizleştiriyorsun. Bir insanın deli olduğunu gördüğünüzde onunla evlenebilir misiniz? Ya da onunla şirket kurabilir misiniz? Deli. Gerçekten sadece tımarhane raporu yok. Böyle insanlar gördüm çiftler arasında. Danışmanlık yaptığım danışanlarımı gördüm. Dışarıdan bakıldığında elbiseleri çok güzel. Uyum çok güzel. Konuşma çok güzel. Ama konular derinleşince içerisi çok pasta. Çok sıkıntılı. Hatta psikologlar gördüm, kendileri rahatsız. Vallahi rahatsız. Billahi rahatsız. Her şeyden şikayetçi. Almanya psikoloji ve sosyoloji üzerine en büyük araştırmaların yapıldığı ülke biliyorsunuz. Alman ekolü, Frankfurt okulu var biliyorsunuz. Bizim iletişimde de söz sahibi insanlardır. İşte benim yaptığım doktora tezi de yine Frankfurt ekolünün en son hayatta olanlarından bir tanesi. Jürgen Habermas ve hayatta adam. Allah hayırlı uzun ömür versin. İletişimsel eylem kuramını ortaya koyarak bize oradan bir açılım verdi. Biz de o açılımın devamında dini pratiklerin dijital medyaya evrilmesini çalıştık. Dünyadaki örneklerden hareket ettik. Bu insanlar neden bu alanda ilerlediler biliyor musunuz? Çünkü çok psikolojik, sosyolojik travmalar oldu. İki dünya savaşı yaşadılar. Dünyaya meydan okuyan, dünyanın da kendine savaş açtığı ve birçok zulmün içinde yaşandığı topraklar buralar. Yaşanmışlıklar insanın tecrübesini artırır ama geride ne kadar bilmem. Bir şirket iflas edince tekrar kurulduğunda daha emin adımlar yürür ama hayat enerjisi ne kadar kalmıştır bilmiyoruz. Her savaş suçları, her savaş kayıpları, her savaş tecavüzleri, her savaş yok oluşları insana yaşatır. Çok acı tecrübelerdir. Önemli olan işi bu raddeye getirmeden yola devam etmektir. Önemli olan ölmek değil, olmaktır. Önemli olan hayatta kalırken değerlerini kaybetmemektir. Tabii ki bu tecrübeyi edinmek için herkes bir imtihandan geçiyor. Bu kadar imtihandan geçen Almanya bu denli arabaları kaliteli yapabiliyor. O kadar uçak yaptı ki. Savaş uçağı, sonra yolcu uçaklarının da ortağı oldu. İşte Airbus uçaklarının 1/5 ortağı da Almanya. En büyük ortaklarından bir tanesi. Avrupa'nın merkezinde para burada basılıyor ve buradan tüm dünyaya dağıtılıyor. Her ne kadar beğensek beğenmesek de. Bakın bir tane korna sesi yok, görüyor musunuz? Herkes şeridinde, trafik sıkışık. Beklemesini biliyorlar. Türkiye'de olsa, gerçi bir korna geldi şimdi. Herhalde bizim Türklerden bir tanesidir diyeceğim ama inşallah öyle değildir. Bu kompleksten dolayı değil. Gereksiz bekleme olduğunda ancak kornaya basıyor. Durup dururken kornaya basmıyorlar. Yandan bisikletler geçer. Yandan o iki tekerlekli araçlar geçer. Bak adam karşıya geçer, trafik durur. Sağa sola 5 defa baktı. Biz bir defa bakıyoruz. Soldan gelen var mı yok mu? Bakmıyoruz. Sonra da bana vurdu. Bakın kıymetli dostlar, medeni enstrümanları çalmayı bilmiyorsanız, yani neyi nerede nasıl konuşacağınızı bilmiyorsanız, güne küfürle başlıyorsanız, güne hakaretle başlıyorsanız, güne eleştiriyle başlıyorsanız akşama kadar ya eleştireceksiniz ya da eleştirileceksiniz. İkisinden çıkış yok.
Sabah sabah nereden çıkıyor kardeşim bunlar, üstüme geliyorlar diyorsunuz ya. Tansiyon siz yaratıyorsunuz. Dolayısıyla gece gördüğünüz rüyanın gündüz hayale dönüşüp ardından da gerçekleşmesini istiyorsanız, ki böyle başlamıştık konuşmaya, akşam yatarken tertemiz duygularla uyumalısınız. Ki rüyanız güzel olsun, sabah kalktığınızda da hayalleriniz, rüyalarınız gerçekleşmeye başlasın. Gecemiz gündüzümüzden vareste değil, yani birbirinden bağımsız değil. Hem geceyi güzel yaşayıp hem gündüzü güzel yaşamak lazım. Gecenin korkularından da gündüzün korkularından da Allah'a sığınıp bu duygulardan kurtulup gece ve gündüzün bize getireceği nimetler için evvelden, çok önceden teşekkür etmeye başlamalıyız. Güzel de olsun güneş üzerimize, güzellikler de olsun hayallerimize. Allah inşallah bu duyguları en güzel şekilde yaşamayı sizlere, bizlere, hepimize yaşatsın inşallah. Gönlü güzel olanın ömrü de güzel olur. Gönlü bozuk olanın, kalbi bozuk olanın gerçekten hayatı da bozuk olur. Kalbinizi çalışın. Gönlünüzü güzelleştirmeye çalışın. Gönlü güzel olan arkadaşlarla arkadaşlık yapın. Gönlü güzel insanla hayatınızı birleştirin. Gönlü güzel insanlarla yola devam edin. Dünyadayken cenneti yaşamak istiyorsanız cennet gibi hayat yaşamaya çalışan dostlarla var olun inşallah. İçindeki hiddeti, içindeki şiddeti bir türlü yenemeyen insanları doktorlara yönlendirin. Siz doktor değilsiniz. Uzman değilsiniz. Ben öyle yapıyorum. Tavsiyem de budur. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.